Bu videomuzda kutsal kitaplarda ve bazı mitolojik anlatılarda yer alan Büyük Tufan hikayesine değineceğiz. Tevrat, İncil, Kur'an kutsal metinleri ile Sümer, Hindu, Yunan mitolojileri anlatılarına yer vereceğiz. Tevrat ile başlıyoruz. Tevrat'ta tufan hikayesi yaratılış kısmında anlatılmıştır. Tanrı, insanların aklının sürekli kötülükte olduğunu gördü ve insanı yarattığına pişman oldu. İnsanları ve hayvanları yeryüzünden silmeye karar verdi. Ama Nuh, Tanrı'nın gözünde lütuf bulmuştu. Nuh, doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürürdü. Sam, Ham, Yafet adında 3 oğlu vardır. Tanrı Nuh'a, insanlığı yeryüzüne tufan göndererek yok edeceğini, bir gemi yapmasını, oğulları, eşi ve gelinleriyle gemiye binmesini, sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye almasını, hayvanların sağ kalmak için kendisine geleceğini, herkese yetecek besini depolamasını buyurdu. Nuh bu buyrukları yerine getirdi. Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh 600 yaşındaydı. Nuh, oğulları, karısı, gelinleri, soluk alan her canlı çifter çifter olmak üzere tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler. Yeryüzünde 40 gün, 40 gece yağmur yağdı. Sular öyle yükseldi ki yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. Tanrı insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti. Yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı. Sonra Tanrı Nuh ve gemisini anımsadı. Rüzgar estirerek suları alçalttı. Gemi 7. ayın 17. günü Ağrı Dağları'na oturdu. Sular 10. aya kadar sürekli azaldı. Nuh kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi. Uçup durdu. Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. Güvercin konacak bir yer bulamadı çünkü her şey suyla kaplıydı. Gemiye geri döndü. Nuh 7 gün daha bekledi. Sonra güvercini yine dışarı saldı. Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. 7 gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geri dönmedi. 2. ayın 27. günü toprak tümüyle kurumuştu. Tanrı Nuh'a seslenerek herkesi dışarı çıkarttı. Nuh Rabbe bir sunak yaptı, sunular sundu. Tanrı Nuh'a ve oğullarına şöyle dedi. Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikteki bütün canlılarla anlaşmamı sürdürmek istiyorum. Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Sizinle ve bütün canlılarla kuşaklar boyu sonsuza dek sürecek anlaşmanın belirtisi şu olacak. Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu yeryüzüyle aramdaki anlaşmanın belirtisi olacak. Yeryüzüne ne zaman bulut göndersem, yayım bulutların arasında ne zaman görünse, sizinle ve bütün canlı varlıklarla yaptığım anlaşmayı anımsayacağım dedi. Yeryüzüne yayılan bütün insanlar Nuh'un soyundan üredi. Tevrat'taki anlatıyı Hristiyanlık eski ahit olarak adlandırarak kabul eder. Ayrıca yeni ahitin bazı bölümlerinde de Nuh tufanına yapılan göndermeler vardır. Dolayısıyla Nuh tufanı hususunda İncil anlatımı için az önce anlattığımız hususların geçerli olduğunu bildiriyoruz. Kur'an'da Nuh tufanı gerek 28 ayetlik Nuh suresinde gerek diğer ayetlerde parça parça anlatılmıştır. Nuh peygamber kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için gönderilmiştir. Nuh kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri konusunda uyarmış, aksi takdirde başına gelecek felaketi kendilerine haber vermiştir. Kavmi ise bu uyarının karşılığında onunla dalga geçmiş, onu ve onunla beraber olanları tehdit etmiştir. Nuh çağrısından geri dönmemiştir. 950 yıl kavminin arasında kalmıştır. Fakat bunca süre çağrısı yanıtsız kalınca artık benimle onların arasında sen hükmünü ver, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar diyerek Allah'a dua etmiştir. Allah Nuh'un duasını kabul etmiş ve kavminin tufanla helak edileceğine,
kendisinin ve inananların kurtulacağını bildirerek bir gemi yapmasını istemiştir. Bunun üzerine Nuh gemiyi yapmaya başlamıştır. Kavminden ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Nuh alay edenlere, "Eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz," diye karşılık verdi. Gemi bitince her hayvan türünden birer çift ile aleyhlerindeki hükmü kesinleşmemiş aile fertleri ve diğer iman eden az sayıdaki kişi gemiye bindi. Tufan koparken Nuh babalık merhametiyle son kez kendisini yalanlayanlardan olan oğullarından birine, "Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," diye cevap verdi. Nuh dedi ki, "Bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır," derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Nuh Rabbine şöyle seslendi: "Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin," dedi. Allah, "Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum," diye buyurdu. Nuh'un oğlu iman etmediği için onun kendi ailesinden sayılmadığı, tek başına kan bağının birçok hak ve ödev için yeterli olmadığı bildirilmiştir. Nuh'a inanmayan oğlu tufanda diğer inanmayanlarla birlikte öldü. Tufan bittiğinde gemidekiler yeryüzüne geri indi. Kur'an, Tevrat'a göre daha şiirsel ve pekiştirici bir anlatımı benimsemiştir. Fakat Tevrat anlatımı daha ayrıntılıdır. Verilen ayrıntılar ve bir kısım farklı anlatılan kısımlar haricinde genel olarak kutsal kitaplarda Nuh'un hikayesi oldukça benzerdir. Dünya üzerindeki birçok mitolojide de tufan miti mevcuttur. Örneğin bir Sümer destanı olan Gılgamış destanında da bir tufan miti bulunmaktadır. Destana geçecek olursak. Dünya gitgide kalabalıklaşıyor, adeta vahşi bir boğa gibi böğürüyordu. Bu kargaşa nedeniyle tanrılar uyuyamıyordu. Tanrılar bir toplantı yaparak insanları yok etmeyi planladılar. Tanrılardan Ea, Utnapiştim'in kamış evine tanrıların insanları yok etme planı yaptığını, bütün her şeyi yıkarak bir gemi inşa etmesi gerektiğini, tüm canlılardan örnek almasını söyledi. Şehrin yaşlılarının da tepkisini çekmemek için neler söylemesi gerektiğini kendisine öğütledi. 7 günde tekne inşa edilmişti. Zor da olsa gemiyi suya indirdiler. Zaman dolduğundan Utnapiştim, altından ve canlılardan sahip olduğu her şeyi, ailesini, akrabalarını, hem vahşi hem de evcil tarla hayvanlarını ve tüm zanaatkarları gemiye yükledi. Kendisi de bindi. İlk olarak çok şiddetli bir yağmur geldi. Daha sonra rüzgar, su baskınları ile dünya ters düz oldu. 6 gün 6 gece boyunca rüzgarlar esti. Fırtına ve sel dünyayı sardı. 7. gün şafak vakti güneyden gelen fırtına dindi. Deniz sakinleşti, sel durdu. Dünyayı sessizlik sarmıştı ve bütün insanlık kile dönmüştü. Gemi Nisir Dağı'na oturdu. 7 gün boyunca dağda durdu. 7. gün şafak vakti Utnapiştim bir güvercin saldı. Güvercin uçtu ama konacak yer bulamadı, geri döndü. Sonra bir kırlangıç saldı ama yine akıbeti aynı oldu. Sonra bir kuzgun saldı, kuzgun geri dönmedi. Bunun üzerine bir kurban kesti ve sunu hazırladı. Tanrılar toplandı. Tufanı meydana getiren Tanrı Ellil gemiyi görünce öfkelendi. Tanrı Ea, Tanrı Ellil'e, "Ey tanrıların büyük üstadı, ey yiğit Ellil! Ah, nasıl olur da sen körü körüne tufan yaptın. Onun suçunu suçluya yüklet. Kelepçesini gevşet ki etini kesmesin. Yine kelepçesini çek ki daha gevşek olmasın. Senin yaptığın bu tufan yerine bir aslan kalkıp insanları azaltsa daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine bir kurt kalkıp insanları azaltsaydı daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine veba tanrısı kalkıp insanlara bulaşsaydı daha iyiydi. Ben büyük tanrıların gizini açığa vurmadım. Aklı pek çok olana bir düş gösterdim. O böylece tanrıların gizini öğrendi.
Şimdi onun için bir karar vermek sana düşer, dedi. Bu sözler üzerine Enlil tekneye çıktı. Utnapishtim ile karısının ellerinden tuttu. Gemiden inmelerini ve diz çökmelerini sağladı. Enlil aralarında duruyordu. Alınlarına dokunarak onları kusladı. Geçmişte Utnapishtim ölümlü bir adamdı. Bundan sonra o ve karısı uzakta, nehirlerin ağzında yaşayacaklar, dedi. Enlil'in bu sözlerinden sonra Utnapishtim ile karısını aldılar. Uzakta ırmakların ağzına oturttular. Bir başka örnek ise Hindu mitolojisidir. Hindu mitolojisinde Büyük Tufan'ın en eski kaydı Satapatha Brahmana'dadır. Bir gün bir balık Mano'dan kendisini yırtıcılardan korumasını istedi. Bunun karşılığında da yaklaşan büyük tufandan Mano'yu kurtarma sözü verdi. Mano balığı bir kaba aldı ve korudu. Balık çok hızlı büyüdü. Kendisini koruyabilecek büyüklüğe geldiğinde Mano balığı serbest bıraktı. Balık yaklaşan büyük tufandan kendisini koruyabilmesi için Mano'ya büyük bir gemi yapmasını söyledi. Mano gemiyi inşa etti. Sular yükselmeye başladı. Balık Mano'yu kurtarmak için geldi. Mano gemisini bir ip ile balığın boynuzuna bağladı. Canlıların gemiye binmelerini istedi. Hepsi bindiğinde balık gemiyi çekmeye başladı. Onları Himalayalara götürdü ve suların çekilmesine kadar gemiyi bağlamalarını öğütledi. Sular çekildiğinde herkes gemiden indi, kurtulmuşlardı. Yunan mitolojisinde de tufan hikayeleri vardır. Deukalion zamanında yaşanan tufan mitini ele alacağız. Bir gün Arkadya kralı Lycaon, Zeus için uygunsuz şekilde bir erkek çocuğu kurban etti. Bunun üzerine Zeus, Lycaon ve oğullarını öldürdü. Sonradan da Bronz Çağı insanlarını dindar olmadıkları gerekçesiyle bir tufan çıkararak yok etmeye karar verdi. Tufanı çıkardı. Her şey yok oluyordu. Fakat Prometheus'un oğlu Deukalion bir sandık yaptı. Eşini ve erzaklarını alarak sandığın içine bindi. Gemi Parnassus Dağı'na sürüklendi. Zeus sadece ikisinin hayatta kaldığını gördü. Bu kişilerin dindar ve masum olduklarını görünce tufanı sonlandırdı. Büyük tufanın yaklaşık 500'den fazla hikayesi bulunmaktadır. Bu hikayeler Maya halklarından İskandinav mitolojisine, Kuzey Amerika'dan Hindistan'a ve bazı aborjin kabilelerinin hikayelerine kadar uzanmaktadır. Peki ya bilime göre büyük bir tufan oluşmuş muydu? Bu konuda ortak bir karar yoktur. Fakat yapılan bazı jeolojik çalışmalar geçmişte yer yer bazı bölgelerde tufanların yaşandığını göstermektedir. Küresel bir tufana ilişkin buluntu elde edilememiştir. Jeologlar böyle bir durumun olamayacağını düşünmektedir. Dolayısıyla toplumların bölgesel tufanları dünya genelinde yaşanmış gibi algılamış olabileceği düşünülmektedir. Büyük doğa felaketleri genellikle toplumlar üzerinde derin izler bırakmış ve nesiller boyu anlatılarak mitolojik boyutlar kazanmıştır. Bu tür felaketlerin ahlaki ve dini bir bağlama oturtularak anlatılması, geçmiş toplumların olayları anlamlandırma biçimi olabilir. Öznel olarak ise öne sürülen bir hipotez öne çıkmaktadır. Buzul çağı sonrası dönemlerde deniz seviyelerinin çok yükseldiği zamanlar olmuştur. Bu olaylardan biri M.Ö. 5600 yıllarında Karadeniz'in kıyılarına doğru gerçekleşmiş olabilir. Araştırmacılar bu olayın bölgedeki yerleşim yerlerini sular altında bırakmış olabileceğini ve büyük bir sel felaketi olarak anılmış olabileceğini öne sürmektedir.